Selamlar herkese. Gistarat'a hoş geldiniz. İnşallah keyfiniz, sağlığınız, neşeniz yerindedir. Bu akşam yine soru astrolojisi ve tarotu harmanladığımız bir açılımla karşınızdayım. Amacım ilk önce niyet ettiğiniz kişiye bakmaktı ama dedim ki onu ilerleyen dakikalarda yaparız. Önceliğimi size vermek istedim. Bu açılımı aynı şekilde önümüzdeki günlerde aklımızdaki kişi için niyet edip tekrar yaparız. Ama burası sizin için olacak. Açıklamanın kısmına niyet ettiğiniz kişiye dair bölümü de ekleyeceğim. Dileyen bu kısmı dinlemeden oraya geçebilir. Burada sizden bahsediyor olacağım bu kısımdan. Güneşte Koç burcu yükseliyor. O sebeple Koç burcu arkadaşlarımızın bugün doğanlar ve bundan sonra Koç dönemi zodyakla tamamlanana kadar herkesin doğum günü şimdiden kutlu olsun. Dilerim bu yaşınızda arzu ettiğiniz tüm güzelliklere kavuşur, hedeflerinizi gerçekleştirirsiniz. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız diyorum. Hemen açılıma geçiyorum. Koç burcunun ilk dekanı yükseldiği için bu kartları almak istedim. İmparator kartı Büyük Arkana'dan geliyor. Yine Koç burcuna atıfta bulunan bir kart. Değnek ikilisi ve Değnek kraliçesi de Koç burcunun kartlarıdır. Yardımcı yönetici gezegeni Mars olduğu için kule kartını da almak istedim ve bize burada bir hikaye anlatıyor sanki kartlar. Hemen buraya bir enerji kartı seçmek istiyorum ve hemen okulumuzda geçeceğim. Tam da imparator kartımıza eşdeğer bir kart geldi. Stratejik yaklaşımlar, cesaret, dürüst bir tutum sergilemek, güçlü ve enerjik hissetmek. Alt kartımızda diadem kartı, fedakarlık, yoğun sevgi, sürekli verici olmak, iyimser yaklaşımlar, verilen emeğe karşılık bulamadığında hayal kırıklığı ve bunu saplantı haline getirmek. Bu kartımızı da buraya koyuyorum. Açıkçası kartlar bana, daha doğrusu yardımcı yönetici gezegeni kule kartını almam gerekmiyordu ama dediğim gibi çok fazla Mars vurgusu olduğu için ve yönetici gezegeni de Mars olduğu için onu da almak istedim. Sanki bu kartlar bize geçmişinizde yaşadığınız bir hayal kırıklığı, belki bir anda değişip dönüşen ve bunun sizi büyük bir acıya, üzüntüye yorduğunu anlatabilirim. Yani deste altı kartımız da fedakarlık, yoğun sevgi ve sürekli verici olmak kartı da geldiği için bir zamanlar çok fazla bu illa aklınızda biri, kalbinizdeki bir kişiye dair olmak zorunda değil elbette ama o da olabilir. Çok fazla güvendiğiniz, uğruna çok çabalar sarf ettiğiniz, sağlam adımlar attığınız bir insanla ilgili yaşadığınız bir değişim, dönüşüm kaçınılmaz bir şekilde gerçekleşen bir yıkımdan bahsediyor olabilir. Bu da sizi daha stratejik düşünmeye evirdiği bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Bakın şu anda hali hazırda Güneş burcuna geçti. E, Daha doğrusu Güneş burcunda Koç var ve şu an daha böyle sistemli, daha yenilikçi, daha canlı hissediyor olabilirsiniz kendinizi. Umarım daha da böyle hissedersiniz ve arzu ettiğiniz, planladığınız, vizyonunuzda olan o şeyler neyse bunları gerçekleştirmek için emin ve sağlıklı adımlar atabilirsiniz. Çünkü değnek kraliçesi tuttuğunu koparan bir enerjidir ve sanki artık böyle bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Yine Koç burcunun Güneş daha ilk dakikasında olduğu için, derecesinde olduğu için Sabiyan sembolüne bakmak istedim ve hemen sizinle paylaşmak istiyorum Sabiyan sembolünü. Koç bir derecede Sabiyan sembolüne baktığımızda bir kadın denizden yükseliyor, bir fok da yükselip onu kucaklıyor. Bakın bunun anlamı çok derin aslında. Yeniden doğuşu, yenilikçi bir yaklaşımı, duygusal olarak küllerinden yeniden doğmaktan bahsediyor kart ve tam olarak kule kartına da eşdeğer geliyor. Sanki kaçınılmaz bir şey gerçekleşti. Bu sizi çok yıktı, etti ama geçirdiğiniz bu süre artık süre hepimizin hayatında farklılık gösterecektir. Belki bazılarımız bir ay önce, belki bazılarımız bir yıl önce acayip bir zorluktan geçmişsiniz ve küllerinizden yeniden tekrar doğduğunuz bir süreçte olabilirsiniz. Bakın vizyonunuz var, hayalleriniz var, gerçekleştirmek istediğiniz hedefler var ve bir tarafta da geçmişin o yorucu, acı tecrübeleri var. Yani siz artık değnek kraliçesine bakar mısınız? Sağ tarafa doğru bakıyor. Evet, geçmişinde birçok zorluk yaşadı, birçok deneyimden geçti. Onların hiçbirini unutmadı ve bunları da hayatının, hedeflerinin bir noktasında planına koyarak o şekilde ilerlemek istediği bir süreçten geçiyor. Burada bu soru sormak istiyorum. Bu kule kartıyla siz neyi deneyimlediniz geçmişinizde? İki kart geldi. Değnek sekizlisi, tılsım dörtlüsü, kader çarkı. Kader çarkına bir tane daha almak istiyorum. Yıldızlar ve kılıç yedilisi. Yani bu her şey olabilir elbette.
bir hışımla, çünkü değnek kraliçesi de imparator kartımız da birazcık aceleci tarafları vardır, hedefleri vardır, planları vardır. Bunları gerçekleştirmek için büyük bir tutkuyla, büyük bir ateşle hızlıca hareket eder ve değnek sekizlisiyle açıyoruz. Yani bir zamanlar hayatınızda biri olan bir insanı kaybetmemek için tüm gücünüzle uğraşmış olabilirsiniz. Tüm çabanızı sarf etmiş olabilirsiniz. Belki bazılarımız için bu kariyerdir, eğitimdir. Kaybetmekten korktuğunuz o alan neyse bunu oldurabilmek, bunun hakkında ödüller kazanmak, zaferler kazanmak için bir uğraştığınız her şeyden bahsediyor olabilir. Belki bazılarımızın dediğim gibi bir türlü şansı döndü, tekrar oldurmak istedi ve olur gibi oldu bazı şeyler. Olmuş da olabilir. Yani umut ettiğiniz, tazelendiğiniz o şey neyse siz bunu elde etmişsiniz ve sıkı sıkıya tutunduğunuz o kaybetmekten korktuğunuz o alan neyse tam olarak burada bir yıkılan kule anı gerçekleşmiş. Burada çok fazla bakın yani değnek konusu diyorum, affedersiniz, tılsım onusuyla birlikte ailenizden biri olabilir bu. Belki eşinizdi, belki ne bileyim kardeşinizdi ya da çok aileden gördüğünüz bir insanın yalanlarına, arkadan iş çevirmelerine maruz kalmış olabilirsiniz. Ama günün sonunda siz hani onun gerçek yüzünü görmüş ve çabalamaya değer bir insan olmadığını idrak etmiş olabilirsiniz. Belki hali hazırda böyle acıklı bir süreçten geçtiniz. Belki hala bunun dediğim gibi yansımalarını hissediyorsunuz ama tam olarak da böyle bir durum gerçekleşmiş ve bakın tam da destenin altında aşıklar kartı düştü. Yani böyle bir seçime sizi itmiş olabilir. Çünkü burada da bir plan yapmak vardır, vizyon geliştirmek vardır. Ama yine bir durumu seçmekten de bahsedebiliriz. Çünkü dualite bir vardır, iki vardır. Bir seçimden de bahsediyor olabiliriz. Peki bu alandan ne öğrendiniz ya da ne öğrenmeye çalışıyorsunuz? Bakın bir kartımız ters döndü. Bir şey kaybetmenin onun kıymetini anlama fırsatını olduğunu anlıyorum. Of, çok çok manidar geldi. Bir tane daha kendim almak istiyorum. Ben herkes gibiyim ama farklı zorluklarla karşılaşıyorum. Evet, yani burada inanılmaz, yani çok güvendiğiniz dağlara karlar yağmış olabilir. Tam şans, kısmet benden yana derken böyle bir zorlukla karşılaşmış olabilirsiniz. Yani bir şeyi kaybedince bunun kıymetini de iyice anlamış olabilirsiniz. Ya da öyle bir kederli bir halden geçmişsinizdir ki amacınızın ne olduğunu öğrenmiş olabilirsiniz. Yani bu kaybetme korkusuyla tutunduğunuz her şeyi aslında teker teker kaybettiğinizde böyle bir süreçten, böyle bir deneyimden geçmiş olabilirsiniz. Kullandığım kartları alıp hemen birkaç soru sormak istiyorum. Peki önümüzdeki günlerde neler yaşayabilirsiniz? Çünkü burada bir planınız olduğundan, hedefleriniz olduğundan, geçmişi eskisi gibi değerlendirmediğinizden, belki geçmişinizdeki tecrübelerin artık cebinizde olduğu ve aynı hataları tekrarlamayacağınızdan, birazcık daha sizin de stratejik, dürüst, cesur bir tarafta böyle yaklaşımlar sergileyeceğinizden bahsettiniz kartlarda bize. Önümüzdeki günlerde neler olabilir, neler yaşayabilirsiniz? Hop, aşıklar kartı da geldi. Hoş geldi. Alt tarafa da bir seri alacağım. Estağfurullah, İmparatoriçe kartı. Öncelikle önümüzdeki günlerde ay kartı ve kılıç dokuzu sizi korkutmasın. O tamamen sizin eylem noktasında. Çünkü hareketsiz kaldığınız, seçim yapmaktan bir türlü vazgeçtiğiniz, ertelediğiniz bir etki. Belki sizin bir
kararınız değildi bu. Belki şartlar uygun değildi ve bir süre daha beklemeniz gerekiyordu. Ama burada da vizyon geliştirmekten, plan bahsetmekten bahsettiğimiz için artık o güvenli gördüğünüz alan neyse bence burada cesurca, korkularınıza rağmen keskin ve net adımlar atacağınızı söylemek mümkün. Sanki artık böyle arzularınız, o tutkularınızın peşinden bir şekilde, hızlı bir şekilde peşinden koşacaksınız. Belki başta bunların peşinden koşarken çok acemi, çok toy hissedecek olabilirsiniz kendinizi. Ya ben bir yola çıkıyorum ama bu yol çok da benim ne derler düşündüğüm gibi değil. Aslında düşünmek de doğru bir tabir olmadı. Ben belki çok düşündüm bunun üzerine ama eylem noktasında öyle çok da hızlı, hareketli olmayı düşünmüyordum dediğiniz noktada bir silkelenip birazcık daha emin adımlarla tuttuğunuzu daha sağlam bir şekilde koparmak adına daha böyle stratejik yaklaşacak olabilirsiniz. Bakın bu alan neyse sizin zaten üzerinde çok kafa yorduğunuz bir an. Belki duygusal bir durumdur bu. Ama korkularınıza rağmen ve ikililik durumlarınıza rağmen duygularınızdan ziyade artık mantığınızı çalıştıracağınız bir sürece evriliyor gibisiniz. Evet, o sorumluluk neyse bunu almaya hazır bir haliniz var açıkçası. Çünkü zaten içsel olarak bunu biliyorsunuz. Size dediğim gibi bu alan neyse duygusal olarak iyi gelmediğini de hissediyor olabilirsiniz. Çünkü tam da kılıç dokuzusu ve ay kartının üzerine geldim. Bunların belki kafanızda yarattığınız hezzeyanlar, belki geçmişinizde yaşadığınız zorlukların bir ağır yükümlülüğü olduğunu hissetmiş olabilirsiniz. Ama artık sanki bunlar için bu ikiliklere rağmen harekete geçeceksiniz. Çünkü daha fazla kendinize haksızlık yapmak istemiyor olabilirsiniz. Almak istediğiniz şeylerin şu an yetindiğiniz şeyler olmadığını idrak edeceğiniz bir sürece doğru evriliyorsunuz. Belki hali hazırda evrildiniz ama içinizde o ateş belki birazcık eksikti. Ama sanki artık o güvenli gördüğünüz, sıkı sıkıya tutunduğunuz alan neyse alacağınız bir kararla ilgili bu alandan çıkacaksınız gibi görünüyor. Evet, burada birazcık daha böyle kendi alanını savunmak var. Kendi alanında çok fazla kalmış olmak var. Dediğim gibi çok diretmiş olabilirsiniz bu alanda. Duygusal olarak size iyi geldiğini hissediyor olabilirsiniz ama belki burası sizin konfor alanınızdı. Belki buradan çıkmak bu kadar sizi korkutuyor. Yani düşüncesel olarak. Aslında çıksanız, ilerleseniz belki bir gün üzüleceksiniz, 2 gün üzüleceksiniz. Hadi bir ay üzülün ama yani kalınca da üzülüyorsunuz. Burası sanki çok öyle bir alan ve gerçekleştirmek için bu alanda bakın yani desteği kartım ve alt tarafta bir değnek ası kartını görüyorum. Sanki bu alan neyse burayla ilgili büyük bir harekete geçeceksiniz ve istedikleriniz doğrultusunda gerçekleşecek bir şeyler. Yani Allah bilir elbette ama yani sanki hali hazırda içinizde bu durumu hissediyor olabilirsiniz. Artık size yük gelen alanlardan çıkmak istediğiniz bir süreç. Neyi bırakmanız gerekiyor? Bence tam olarak siz bu soruyu biliyorsunuz. Dediğim gibi belki bazılarımız için hayatında olan bir insandır. Deste altınızda da düşlerinizde inanın kartını gördüğüm için belki de tamamen korkularınızdır burada ay kartı ve kılıç dokuzusu ya uykusuz geçirdiğiniz gecelerdir. Belki ortada bu kadar sıkıntılı bir şey yok. Belki geçmişinizde yaşadığınız olaylara bu kadar çok takılıyorsunuz ve aslında şu an gelecek sizin için güzel durumlara gebe ama siz biraz korkularınızla, bilinç dışı alanınızdan getirdiğiniz o endişelere takılıp kendinizde bir ikilik durumu yaratıyorsunuz. Ya da işte ne bileyim belki bazılarınız için keşke onu öyle yapmasaydım, böyle yapsaydım daha mı farklı olurdu dediğiniz durumlar. Çok yani ikilik vurgusu geliyor burada. Dediğim gibi korkularının sizi engellemesine izin vermeyin. Korkularının bizzat üstüne gidin. Eğer o alanla uğraşmak istemiyorsanız onların insani şeyler olduğunu, duygular olduğunu bilin ve bu doğrultuda ilerleyin. Yani eğer duygularınızı yönetemezseniz, yani duyguların gelip geçici şeyler olduğunu bilip bunları içinizde büyütmeye devam ederseniz daha sıkıntılı bir sürece yani daha sıkıntılı bir süreç demeyeyim ama içinde bulunduğunuz bu karmaşık, üzgün hali sürdürebilirsiniz. Çünkü çok mutsuzum, çok üzgünüm. Sürekli bunu tekrarlamak hem bilinç dışınızda hep bu benzer mesajları gönderir hem de hayatınızda bir türlü doğru düzgün bir açıdan bakamaz olabilirsiniz. Çünkü sanki sistem belki bilinç dışınız sizi tamamen düşlerinize inanmaya ve bu alan için mücadele etmeye davet ediyor. Dediğim gibi sizde neyi bırakmanız gerektiğini siz çok iyi biliyorsunuz içinizde ve bunu bırakırsanız sanki
daha güzel şeyler, durumlar açılacak. Gerçekleştirmek istediğiniz hedefler tamamen açacak. Zaten siz bunları sezgisel olarak biliyor olabilirsiniz. Bunları çok erteleyip öteleyip çok sabırla ne bileyim halının altına süpürdüğünüz meseleler olabilir. Lütfen artık bu alandan çıkın ve yüzleşin diyor sanki kartlar. Hemen şurayı da sormak istiyorum. Eğer peki bu alandan korkularınız da yükselir, yüzleşir ve cesurca adımlar atarsanız neler olabilir? Kartlar size en doğru mesajı versin. Bakın değnek ası ya. Yani gerçekten dünya kartı ve kılıç dörtlüsü. Aşk seçilmişler için bir gemidir. Deste altımızı tutar. Lütfen düşündüğünüz bu alan neyse eyleme geçmek için geri durmayın. Evet, eğer hak ettiğiniz bir ödül olduğunu, bir zafer olduğunu inanıyorsanız, biliyorsanız ve daima iyi bir alanda kaldıysanız, kendiniz üzerinde çok tevafuk ettiyseniz lütfen bu alanda kalmaya, yani bunları düşünmeye devam edin. Meditasyon yapıyorsanız meditasyon yapmaya devam edin. Size iyi gelecek alanlar için düşünmeye, enerjisel anlamda sezgilerinizin yükseldiği bu alandan beslenmeye devam edin. Ama e, eylemde durmaktan da geri durmayın. Sadece düşünerek, dua ederek, meditasyon yaparak da olmuyor. Bir ateşi, bir fitili, kıvılcı çakmanız gerekiyor ve sanki eyleme geçerseniz bu düşündüğünüz şeyler neyse bunları gerçekleştirebilecek potansiyeli içinizde barındırıyorsunuz. Şöyle bir kart aldım. Bakın yani güvenli olduğunuz bir alan var ve hedefleriniz var ama hedefleriniz ulaşmak istediğiniz alanlar orada değil ve kartlar diyor ki eğer dünyaya ulaşmak istiyorsan, dünyanın o nimetlerine ulaşmak istiyorsan lütfen kendine güvenli gördüğün bu alandan ayrılmayı bil. Çünkü senin ait olduğun diyar öte tarafta diyor kartlar. Çok güzel geldi. Yani umarım faydalı olmuştur bu kısım sizler için. Dediğim gibi bu şu yukarıdaki 4 kombinasyonla olan kısmı önümüzdeki günlerde aklınızdaki kişi için tekrar değerlendireceğim. Tekrar öyle bir açılım yapacağım. Bu kısmı size aktarmak istediğim için böyle geldi. Şimdi videoyu durdurup aklınızdaki kişiyle ilgili kısma geçebiliriz. Selamlar tekrar. Şimdi niyet ettiğiniz kişiye bakıyorum. Kendi güncel hayatında neler oluyor, ne durumda? İlk önce buna bakıp sonra sizinle olan ilgili kısma geçeceğim. Niyet ettiğiniz kişi kendi hayatında nelerle uğraşıyor şu an? Bakın bir süredir bir dönüşüm enerjisinde olabilir kişi. Hemen tarotla devam etmek istiyorum. Öğrendiği şeyleri çok fazla düşünüyor olabilir ve hatta zamanında yaptığı yanlışların onun için ne kadar öğretici şeyler olduğunu fark ettiğini ve huzurlu bir alana geçmek istediğinden bahsediyor olabilir. Çünkü niyet kartıyla birlikte geldi ve sevgi dolu bir erkek. Sevgiyi hissettiği ya da sevgisini sunabileceği bir süreçten geçiyor olabilir. Tarotla desteklemek istiyorum. Şu an niyet ettiğiniz kişi ne durumda? Kılıç dokuzlusu. Birazcık geçmiş hanesinde açıldı. Adalet kartı. Kılıç üçlüsü. Hmm. İmparatoriçe. Bakın sanki ulaşmak istediği, bir teklifte bulunmak istediği bir insan var hayatında. Küçük de olsa sağlam bir adım atmak istiyorum ben diyor ona. Çünkü bu kılıç dönüştüm enerjisiyle birlikte sanki o uykusuz gecelerin, o acı çekiyor halinin geçmişte kalmasını arzu ettiği, bunların dönüşmesini istediği bir süreçten geçiyor olabilir. Yani istiyor diyorum çünkü bana ilk kartlarımız, sol taraftaki ilk kartlar böyle geçmiş enerjisini verirken burada adalet ve kılıç üçlüsünün şu an gündeminde de böyle bir acı çekme, bir üzüntü halinin olduğunu söylemem konusunda destekliyor gibi geliyor. Sanki bu kılıç dokuzlusu enerjisi çok da geçmişte kalmamış. Şu an hali hazırda hayatında olmayan bir insanla ilgili bunu deneyimliyor olabilir. Ya da imparatoriçe belki bizi annesine götürür, ev hayatına götürür. Belki dediğim gibi hayatında biri vardır, onunla ilgili bunu deneyimliyordur ya da şu an yanında olmadığı ama bir teklifle gitmek istediği, bakın yani çok fazla şey var. Kılıç kupa sekizlisi de var. Sanki hayatında olmayan, belli bir zaman önce terk ettiği bir insana, belki dediğim gibi boşanmış da olabilirsiniz. Adalet kartıyla bize bundan da bahsediyor olabilir. Ya da bu kadar çok kılıç üçlüsü, karma, satürn etkilidir. Adalet kartında da yine bir hak hukuk göndermesi olduğu için haksızlık yaptığı ve hayatında olmadığı bir insanla ilgili bu acı tecrübelerin geçmişte kalıp daha huzurlu bir alana geçmesini istediği bir kısımdan da bahsediyor olabiliriz. Hangi desteden almak istiyorum? Şuradan alalım, ışık yolundan alalım.
Niyet ettiğiniz kişi şu anda ne durumda dedik. Evet, ayrı olduğu bir insandan bahsediyormuş. Dediğim gibi bazılarınız boşanmış olabilir ya da öyle bir takım süreçlerden geçiyor olabilir. Görüşmüyor olabilirsiniz. Bakın yani ruh eşim dediği bir insana yaptığı bir haksızlıktan bahsediyor olabilir burada. Çünkü geçmişten ders al ve her gidişi, acı veren kişiyi kapana kapat. Kılıç üçlüsüyle birlikte dediğim gibi sizi hüsrana uğratmış, geçmiş. Yani bundan tam olarak bahsediyor olabilir. Ve onda da bir kule kartı. Engelleri aş ve yeni devre başlat. Evet, tam olarak burada deste altımızda yeni başlangıç, zafer kapıları açık. Burada tam olarak hayatında olmayan bir insana dair olan özleminden ve engelleri aşıp ona ulaşma ihtiyacından bahsediyor diyebiliriz. Dediğim gibi aklınızdaki kişiler kendi hayatlarında pek iyi durumda görünmüyorlar açıkçası. Şimdi hemen sizin kısmınıza geçiyorum. Tekrar durduruyorum. Vakit kaybolmasın. Selamlar tekrar. Şimdi sizinle ilgili kısma bakıyoruz. Niyet ettiğiniz kişi size dair gündeminde neler var, neler düşünüyor sizinle ilgili? Şuraya bir tane daha almak istedim. Yeni başlangıçlar ama şunun üstüne almak istedim. Karanlık dönüm noktası, yani çok güzel bir süreçten geçiyor olabilir sizinle ilgili. Yine sol tarafı geçmiş şeklinde alacağım. Hatta ne yapalım? 3 kart alacaktım. 4 kart aldık. Tamam, neyse böyle ilerleyelim. Kılıç dokuzusunun olduğu haneye yine bir karanlık düşünceler kartı geldi. Yani dediğim gibi bir süre önce geçmişinde sizinle ilgili hoş olmayan şeyler düşünüyor olabilir. Onu kaybettim, onunla nasıl olacağım tekrar, böyle bayağı aklından, zihinden kötü kötü düşünceler geçtiği bir kısımda olabilir sizinle ilgili. Bir yandan tam olarak sizinle yeni bir başlangıç yapabilmesi için iyimserliğini korumak istediği bir süreçten geçiyor olabilir. Dediğim gibi aranızda işle ilgili sıkıntılı süreçler geçmiş olabilir. Onun kendini var etme, gösterme ile ilgili bir alanda böyle bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. O ben kariyerimde parlamalıyım, ben çevremde ne bileyim belki ailesiyle yaşıyordur, belki baktığı insanlar vardır, birazcık daha onları hayatın önceliğini alıp böyle bir süreçten geçmiş olabilir. Ama şu an geldiği noktada sizinle ilgili iyimser bir bakış açısı sergilediğini ve sizinle ilgili yeni bir başlangıç yapmak istediği, düşündüğü bir süreçten geçiyor görünüyor. Buraya destek almak istiyorum tarotla. Size dair ne düşünüyor, gündeminde neler var? Yani bakın, yeni başlangıçların üzerine kupa dokuzusu attı. Gerçekten sizinle ilgili bir umudu, arzusu var. Jüpiter kartıdır aynı zamanda. Balık burcu duygularla ilgilidir. Yani tamamen bir başlangıç yapmak için kuvvetli arzular istiyor. Çok uzun zamandır bunları düşünmüş olabilir, planlamış olabilir. Sizden adım eylem beklemiş olabilir. Ama yine güneş temalı ne derler, değnek üçlüsü kartıyla artık harekete geçmesi gerektiğini biliyor, çünkü size ulaşmak istiyor. Dediğim gibi buradaki alt kart neyse, yani bir süre önce gittiyse ve bu gidişin size de kendisine de iyi geleceğini düşünmüş olabilir. Yani çok gönüllü bir gidiş değil buradaki ve Merkür'ün birazcık gölge tarafı çalışıyor kılıç altılısında sanki. Yani uzaklaşmasının belli bir sebebi varmış. Çünkü açılışımızı da hemen bir denge kartıyla yapıyoruz. Sanki sizden uzaklaşırsa şifanın bir şekilde buradan geleceğini, aradaki mesafenin, soğukluğun gideceğini düşünmüş olabilir. Belki de bir süre önce gerçekten gitti. Amacı hem size iyi gelmemiş olabilir ya da hayatında belli bir zorluklar yaşatmıştır size. Demiştir ki ben bunlarla başa çıkamayacağım. En iyisi onun hayatından uzaklaşıp gitmek. Eğer bunu yaparsam o da iyi, ona da iyi gelir, bana da iyi gelir dediği bir süreçten geçmiş olabilir bir zaman önce. Ama şu an geldiği noktada tamamen hedefini, yönünü, isteklerini ve arzularını size çevirmiş gibi görünüyor. Çünkü ben bu alanda çalışırsam, çabalarsam, uğraşırsam şans da benden yana olabilir. Çünkü Başak Burcu'nun kartıdır Tılsım sekizlisi ve Güneş Başak'tadır burada. Yani titizlikle çalışırsam, uğraşırsam, elimden gelen her şeyi yaparsam bu birliktelik için bir şansımız olabilir diyor. Buraya destek almak istiyorum buradan. Bakın,
Gördünüz mü bilmiyorum ama bir pusula kartı ters döndü. Bunu alıp kabul ediyorum. Bakın hedefini belirlemiş çoktan. Zaten istekleri de var, niyetleri de var sizinle ilgili. Bir çaba dedik ve çaba kartı geldi. Bak bu daha ne olur ya? Yeni başlangıçlar, kavuşmak. Daha gerçekten ne olur? Alt tarafta da bir keşif kartı var. Kendini fark etmek, sessizce içsel dünyaya yönelmek, kendi kalbine doğru yolculuk ve kendini keşfetme. Tam olarak böyle bir süreçten geçiyor niyet ettiğiniz kişiler. Ve şunu da söylemek istiyorum yani siz de ne kadar kendi hayatınıza odaklanırsanız, kişiden bu alandan enerjinizi çekerseniz, kendinizi dönüştürmeye niyetli olursanız, kendinizi bu konuda güçlendirir ve hedefleriniz doğrultusunda ilerlerseniz inanın o gönül bağı kurduğunuz, bir türlü kopamadığınız hissettiğiniz insanlar da bir şekilde değişip dönüşecektir. Elbette kadernizde varsa. Çok çok güzel geldi gerçekten. Bakın yani bu gidişle birlikte sağlam bir duruş, kararlılık sergilemiş olabilir. Böyle bir yandan güçlü hissetmiş olabilir ama artık geldiği noktada ben artık çabalamalıyım, onunla ilgili bir hedefim var, harekete geçmeliyim dercesine bir bilinçte, bir zihinde görünüyor. Niyeyse şuraya bir tane de ay pazı kartlarından da almak istiyorum, ay kehanetlerinden de. Bu kadar olur ya. Harekete geçme zamanı, yeni ay koçta. Müthiş. Hedefinize ulaşmaya çok yakınsınız. Dilerim herkesin hayatında güzellikler olur. Bu şekilde ilerler. Hemen destemi alıp size karşı duygusal olarak ne durumda? Of çok güzel, çok güzel geldi. Ve değnek kraliçesi olarak da size alt tarafta verdi. Yani çok çok fazla koç vurgusu var. Acaba şey niyet ederek videonun başında da öyle bir koç temalı açılım yaptım diye mi öyle oldu bilmiyorum. Burada da yine koç, 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 koç. Bakın bir süredir zaten size yaptığı yanlışlardan ötürü kendini sorguladığı, yaptıklarını sorguladığı bir süreçten geçiyor olabilir. Çünkü Ermiş kartıyla açıyoruz. Yine Başak Burcu'nun kartıdır. Öyle derinlemesine düşünmüştür ki yaptıklarını, ettiklerini, yine aynı zamanda Merkür de vardır. Yani sizinle iletişim kurmamış olabilir, tamamen kendine kapanmış olabilir. Siz belki onun tamamen uzaklaştığınızı, sizi artık istemediğini düşünmüş olabilirsiniz ama o sanki size yaptığı yanlışları çok fark ettiği bir süreçten geçmiş olabilir. Hali hazırda verdiği kararları sorguluyor olabilir. Size yaptığı haksızlıkları sorguluyor olabilir. Araya çok zaman soktum, araya çok zaman girdi. Bunları nasıl toparlayacağım, nasıl edeceğim? Tamamen farklı bir bakış açısına ve zihinsel bir sürece geçmiş gibi görünüyor. Bakın bir zamanlar gerçekten bile isteğe kapanmış içine. Yani çok öyle görünüyor. Belki şartlar da buna müsaitti. Bu şekilde olabileceğini de düşünmüş olabilir. Bazıları da sezgisel olarak da ben hani hayatımda çok doğru bir insan vardı. Ona çok yanlış yaptım dercesine de geliyor kartlar. Yani şu an duygusal olarak evet birazcık mesafe var. Belki birazcık daha sürdürülebilir olur ama ulaşmak istediği bakın değnek sekizlisiyle geliyor. Yani müthiş bir acelecilik, müthiş bir iletişim isteği arzusu var. Belki iletişimi arzuyu tekrar sorarız. Öyle bir şey olabilir ama sanki artık bu bekleme enerjisinden çıkıp yani ektiklerimi biçmenin vakti. Evet bir şekilde böyle kendimi kapatırsam, iletişim kurmazsam hiçbir şey olmaz. Ama artık ben de bir eylemde, harekette bulunmalıyım ki ben de istediğim şeyleri alayım. Çünkü o hayatına devam ediyor sanki. Yani o gerçekleştirmek istediği hedefler var ve hani ben onlardan biri değilsem bu beni çok yaralar, üzer gibi geliyor. Size karşı ne hissediyor? Bu desteği almayacaktım ama yanımda olunca bunu almak istedim. Size karşı ne hissediyor? Duygularında neler var dedik. Şu kafese bir tane daha alacağım. Yavaşlama. Ya dediğim gibi bir şekilde niyeti, isteği var sizinle ilgili. Olmasını istediği, gerçekleşmesini istediği arzuları, umutları var. Ama geldiğiniz noktada siz de içinizde kapandınız. Siz de onun size yaklaştığı gibi yaklaşıyorsanız bu kişide çok büyük bir duygusal olarak merak uyandırıyor. Acaba yalnız mı? Yani araya çok zaman girmiş olabilir.
Belki bazılarımız bir aydır görüşmüyordur ama kişiye ya da size de fazla gelebilir bu. Dediğim gibi zaman algısı görecelidir, kişiden kişiye değişir. Ama geldiği noktada hem sizin yalnız olup olmadığınızı merak ediyor olabilir ya da o tektir ama yarattığı bu hayal kırıklıkları araya giren zaman bir şekilde sizden de haber alamadığı için değişik değişik duygular, düşünceler canlandırıyor olabilir zihninde. Şuraya niyeyse buradan da ışık yolundan alacaktım gerçi ama neyse bundan alalım. Duygusal olarak ne hissediyor dedik. Burada yine değnek sekizlisi çok hızdan, hareketten bahsederiz. Öyle dedim ama burada kişi birazcık duygu kartlarıyla birlikte kapana kısılmış hissediyor. Acaba hızlıca hareket etsem mi yoksa birazcık daha böyle kalsam mı dercesine geliyor ama bence bu kafesten halinden yavaş da olsa çıkacak gibi görünüyor. Eylem sorusunu mutlaka soracağım. Yardımcı kartlar sizi korkutmasın. Size karşı ne hissediyor dedik. Şurada çok kendini bir gösterdi. Kimsenin bilmediği, size göstermekten korktuğu karanlık bir tarafı var. Yani dediğim gibi eğer siz ya alt tarafta bir zeka savaşı geldi. Aslında siz de böyle çok ona karşı çekiliyor ve onun bu konudaki yaklaşımdan ötürü siz de bir sistem yaklaşıyorsanız, daha doğrusu sistemli bir şekilde yaklaşıyorsanız sanki bu alanda kalmayın diyor kartlar. Yani zeka savaşına gerek yok. Bırakın kim nasıl bir acıyla, tecrübeyle hemhal oluyorsa o sıkıntılarla yüzleşsin. Yani muhtemelen kişinin size yarattıklarından ötürü siz de yüzleşiyor olabilirsiniz. Ya da kendi gölge yanlarınızla, kendi korkularınızla kişi sizde öyle karşılaştırmıştır ki böyle bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Belki bazılarımız bu yalnızlıkla beraber size karşı olan duyguları için sorduğumda ya şey diyor olabilir, gerçekten biz bittik mi? Yani telepati kartı görüyorum burada. Hani bir şekilde telepatik olarak hissediyor olabilirsiniz. Belki bazıları artık bunu hissedemiyordur. Ondan da böyle bir korkuya kapılıyor olabilir. Ay hikayemizdeki rolümüz bitti mi? Bir daha tekrar birlikte olamayacak mıyız? Gibi geliyor. Yine burada destek kartları kimsenin bilmediği ve size göstermekten korktuğu bir karanlık taraf var. Buraya bir soru sormak istiyorum. Var mı böyle bir tarafı? Ve yapması gereken bir seçim varmış. Ondan yana olmadığını biliyor. Doğru seçim yapmazsa sizi kaybetme korkusuyla karşı karşıyaymış. Burada niyet ettiğiniz kişinin karanlık bir tarafı var mı? Of, deste altına bakın ya. Kılıç olmuşsu. Şöyle geldi. Yani sanki kişi iki işi bir arada olduramıyormuş gibi bir hali var. Sanki hayatında bir şey daha ağır basıyor ve ona odaklanıyor. Bu muhtemelen parasal kaynaklar olabilir. Çünkü e, sanki kişi bunları oldurmak için tüm çabasını ortaya harcarken, sarf ederken, mücadele ederken çünkü çok fazla tılsım vurgusu var ve sistemli bir şekilde yaklaşıyor. Birazcık imparator kartının o gölge tarafı ortaya çıkıyor olabilir. Yine burada birazcık narsistliğe kadar eğilen bir kısım olabilir. Yani sizi kaybetme korkusu sardığı zaman size doğru bir adım atıyor olabilir, eyleme geçiyor olabilir. Çünkü burada çok fazla strateji yapan bir durum söz konusu. İmparatorlar diyorum, affedersiniz. Krallarda herkes, bütün krallarda bir hava durumu söz konusudur ve burada kılıç şövalyesi havadır. Yani bayağı bildiğin acımasızca yaklaşıyor olabilir size dair ya da hayatında olduramadığı o alan neyse ki burada birazcık para ile ilgili geldi. Çok fazla bütün emeğini, enerjisini oraya harcıyor ve onun dışındaki şeyleri görmezden geliyor olabilir. Buraya şöyle bir kart almak istiyorum. Dediğim gibi bu alan neyse çok inandığı, güvendiği bir anala kanalize oluyor olabilir ve onun dışındaki her şeyi görmezden geliyor olabilir. İnanç kartı 5-1 yine bizi aşıklar kartına götürür. Seçim yapamıyor olabilir ya da seçimini sürekli paradan, maddi şeylerden yana kullanıyor olabilir ve bazen bu alanda öyle kalıyordur ki yine tılsım şövalyesi geldi. Size dair adımları büyük bir titizlikle atması gerektiği bildiği halde olduğundan çok yavaş bir şekilde ilerliyor olabilir. Peki burada senin öğrendiğin bir durum var mı? Kılıç onlusuyla bize ne anlatmaya çalışıyorsun? Henüz zamanı değil, süreç devam ediyor. Geçen açılımımızda geldi bu.
Gerçekten. Burası böyle geldi. Peki buradan yine dediğim gibi öğrendiğin bir durum söz konusu mu? Pişmanlık. Geçmişi değiştiremeyeceğimi biliyorum. Hayatın daha aydınlık tarafına odaklanmayı seçiyorum. Bakın yani çok güzel geldi ya. Burada neydi sorumuz? Karanlık taraftı. Kimsenin bilmediği ve size göstermekten korktuğu bir karanlık tarafı var. Dediğim gibi bu alan onun eğitimi olabilir, kariyeri olabilir, parayla ilgili şeyler olabilir, bir somutluk olabilir. Bu ona bir zafer getirmemiş. Yani ne derler? Nereye giderken eldekinden oluyorduk. Tam olarak öyle bir durum yaşanmış ve ben olduramadığım şeyler konusunda yani iki şeyden birine odaklanıp kaybettim. Yani belki en büyük de en değer gördüğüm şey belki sizin için kariyerini seçti. Böyle bir durum gerçekleşti. Hem kariyerinden hem sizden oldu ve pişmanlık içinde değiştiremeyeceğim şeyler var diyor ama deste altı mesajımız da hayatın daha aydınlık karanlık hayatın daha aydınlık tarafına odaklanmayı seçiyorum. Dediğim gibi bakın bu karanlık tarafı onun parayla imtihanı olabilir, somut şeyler üzerine kurduğu bir sistem, bir düzen olabilir ve sanki sınavını, tokadını biraz buradan yemiş gibi görünüyor ve bu yediği tecrübeler, pişmanlıklar onu daha aydınlık bir taraftan bakmaya odaklamış gibi görünüyor. Peki en yakın süreçte bu insandan size bir adım, mesaj, hareket olabilir mi? Olasılıklar doğrultusunda kartlar bize neler söyler? Sanki bir süre daha sizi özlemeye, ta ki o özlem duygusunun derinlemesine hissedene kadar bir sürecik daha durabilir. Çünkü sizi çok somut, yani çok iyi bir yerde görüyor olabilir. Yine bir tılsım dokuzusuyla geldik, görüyoruz. Ya da bu alan neyse burada birazcık daha kendimi güçlü hissettiğim, güçlü tutayım. Çünkü ona öyle alelade bir şekilde gidilemez. O benim bütün karanlık taraflarımı da gördü. Yüzleşmemesi gereken durumlarla da yüzleşti. Dediğim gibi burada bir kılıç üçlüsünü de görüyoruz. Dediğim gibi sizi çok üzdüğünden de bahsediyor olabilir. Sanki benim birazcık daha toparlanmam, ona daha iyi bir şekilde gidebilmem için birazcık daha güçlenmem gerekiyor gibi geliyor. Dediğim gibi bakın yani bir pişmanlık enerjisi yine var. Kupa beşlisi ve üzerinde kupa altılısı. Sanki bu özlemi, bu arzuyu birazcık daha derinlemesine, iliklerine kadar hissetmesi gerekiyor. Çünkü burada bir karmatik durumlar söz konusu. Hangi desteden alayım? Şuradan alayım. Bir eylem, bir hareket olur mu? İki tane alacağım. Yani engelli olabilirsiniz birbirinizle. Bundan da bahsediyor olabilir. Sanki birazcık daha, bir tık daha bir şeyleri gerçekleştirmesi gerekiyor gibi görünüyor. Bakın yani o kaygıyı iliklerine kadar hissedecek. Yani bununla birlikte siz de bu kaygıyı derinlemesine içinizde bir yerlerde hissediyor olabilirsiniz. Ama lütfen daha pozitif, daha iyi bir alanda kalmaya devam edin. Çünkü buradaki kişi yaptıklarından ya da sizin için yapamadıklarından bahsediyor olabilir. Birazcık daha kalırsanız sanki bu kişinin özlem ve pişmanlık duygusu ağır basıp sizin için harekete, eyleme geçecek olabilir. Ve bunu gerçekten titizlikle yapacak gibi görünüyor. Altta da bir kader çarkı vardı ama daha fazla derinlere inmek istemedim. Peki kartlar bu kişiye dair size bir şeyler söylesin. Kartlar çok güzel şeyler söyledi. Bakın ya deste altımızda değnek ası size karşı duyguları olduğundan bahsediyoruz. Yani sizde çok olmuyormuş gibi gösterebilir. Lütfen durumunuza uygun bir şekilde alın. E, Burada bu insanın duyguları var. Karşılaşmanız bir tesadüf değilmişçesine geliyor. Yani çok güzel şeyler önümüzdeki süreçte güzelliklere gebe gibi görünüyor aynı zamanda. Güneş ve tılsım olması daha ne diyebilirim inanın bilmiyorum. Şuraya bir tane de kart almak istiyorum. Kartlar bu insana dair size ne söyleyebilir? Siz ve sevdikleriniz güvendesiniz. Bakın yine bir yengeç. Aşk yani duygusallığın ağır bastığı bir süreçten geçecek olabilir. Yani çünkü burada özlem duygusundan bahsettik, pişmanlıklarından bahsettik. Yani bu kişinin birazcık daha harekete geçmesi için iyiden iyiye pişman olması gerekiyor olabilir. Ama kartlar diyor ki ruhun güneşi sonsuzdur, dünü yoktur. Bir şekilde o acıya, geçmişteki o özlemlere dayanamayıp harekete geçecek olabilir sizin için.
Değiştirilemeyecek hiçbir şey yoktur. Belki de bunu iyice kavraması, iyice bununla e, düşünmesi, uğraşması gerekiyordur. Bu konu üzerine birazcık daha kafa yorması gerekiyordur. Öyle manipülatif davranışlar sadece başka insanları kandırmak için olmuyor ya da olan duygularınızı gizlemekle olmuyor. Sanki bunları bir iyice idrak etmesi gerekiyormuş gibi geliyor. Almaktan çok verme zamanı. Yani kişi bunu da deneyimliyor olabilir. Deste altımızda çözüm yolu iletişimde de. Biz de biliyoruz ama işte niyet ettiğimiz kişiler biraz bu kafalarda değiller gibi. Son olarak da şuradan bir tane alayım ve açılımı kapatıyorum. Yalnızlık kartı ters döndü. Niyet ettiğiniz kişiden tek bir mesaj gelsin size. Kendinizi gevşek tutun, rahatlayın, korkuyu, endişeyi ve şüpheyi serbest bırakın. Çok güzel geldi ya. Tam da neyin üzerine geldi? Siz ve sevdikleriniz güvendesiniz. İnanın bağınız, bir bağ hissediyorsanız aranızda, kuvvetli bir çekim hissediyorsanız ve şu an birlikte değilseniz böyle olması gerekiyordur. Belki sistem size de, niyet ettiğiniz kişilere de bir şeyler öğretmek için sizi ayrı kılmıştır, ayrı tutmuştur. Herkesin alacağı dersler vardır. Lütfen gelecekten korkmayın. Yani biri bir şey bizim kaderimizdeyse mutlaka bizi bulacaktır. Yani tek taraflı çabayla olmuyor. Çaba da gayrete aşık. Elbette çabalamamız, uğraşmamız da gerekiyor. Ama böyle gönül ilişkilerinde bazen sisteme, Yüce Yaradan'ın planına, akışa teslim olmak gerekiyor. Dediğim gibi serbest bırakmanız gereken o alan neyse lütfen onu serbest bırakın. Eğer dediğim gibi aranızda ruhsal bir birlik, bir bütünlük varsa kişi sizin korkularınızı muhtemelen size yansıtıyordur. Siz kendi hayatınızda, kendi isteklerinizde tamamen kendinize odaklanırsanız ki siz geliştikçe, dönüştükçe şüphesiz ki hayatınızdaki bu insan da değişip dönüşecektir. Son olarak da şuradan bir tane kart almak istiyorum. Tek bir tane kart alacağım. Bu kişiye dair kart size bir mesaj versin. Bakın yani çok manidar geldi. Yani tamamen daha bencil olmak zorunda değilsiniz elbette ama tamamen kendi hayatınıza odaklanmanız gerektiğinden bahsediyor olabilir kartlar. Yani sen bu geçmişteki bu meselelere çok kafayı taktın. Birazcık silkelen ve kendi hayatına odaklan. Tamamen kendine odaklan. Ve bakın deste altına da çok şey bekle. Ama ben bunu tabii öyle bir köşede oturup videolar izleyip aklındaki kişiyi bekle diye görmüyorum. Tamamen kendi hayatınıza odaklanın. Yani bu bekle kartı bence sen benim her şeyimsin, cevap aşk. Yani bu bekle kartı hiçbir şey yapmadan değil elbette. Tamamen kendi hayatınızda odaklanın. Yani bu insanın siz ne kadar iyi olunca bu insanın da iyi olacağını bilip o şekilde bekleyebilirsiniz. Ama yoksa böyle bütün gün ne zaman mesaj atacak, ne zaman arayacak diye değil. Kendi hayatınızda odaklanmanızı istiyor sanki kartlar. Evet, umarım açılımımızı beğenmişsinizdir. Umarım en doğru mesajları aktarabilmişimdir size. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın.